Amerika'da idari sığınma başvurusunun en kritik adımlarından biri sessizce değişti. USCIS ve İç Güvenlik Bakanlığı mahkeme öncesi doğrudan USCIS'e yapılan Affirmative Asylum dosyalarında, yani idari sığınma başvurusunda sizi mülakata çağırmadan dosyayı göçmenlik mahkemesine sevk edebiliyor. Burada dili net tutmaya çalışacağım. Her dosyada mülakat bitti demek değil. USCIS hala gerekli gördüğü dosyalarda mülakat yapabiliyor ama yeni kural şunu söylüyor bize: belirli dosyalarda Asylum Officer yazılı kayda bakarak mülakata atlayıp dosyayı doğrudan Immigration Judge'a gönderebiliyor. Peki bu ne demek? Daha önce durumunu bir sığınma görevlisine sözlü anlatma şansı olan binlerce kişi artık o kapıyı hiç görmeden yargıç ve hükümet savcısının karşısına çıkabiliyor ve bu kural yazılı dosyanın ağırlığını bir anda her şeyin merkezine taşıyor. Ve bu videoda da sadece kural metnini okumayacağım. Mahkemeye sevk edildikten sonra ne olacağını, NTA elinize geçmeden sistemde nasıl görebileceğinizi, adres güncellemesi yapılmazsa gıyabi bir sınır dışı riski nasıl doğacağını, bunları da netleştirmek istiyorum. Çünkü kağıt üzerindeki değişiklik günlük hayatta çok daha sert hissediliyor. Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Önce dili oturtalım isterim. İngilizce'de affirmative asylum denilen süreç Türkçe'de yanlış anlaşılabiliyor. Bu videoda idari sığınma başvurusu veya mahkeme öncesi doğrudan başvuru diyeceğim. Yani kişi henüz sınır dışı removal sürecinde değilken I-589 formuyla USCIS'e başvuruyor. Bu mahkemede savunma olarak ileri sürülen defensive asylum'dan farklı. Eski akış şöyleydi: başvuru USCIS'e geliyor. Asylum Officer başvuru sahibiyle mülakat yapıyordu. Eğer dosyanız o mülakatta kabul edilmezse dosya o zaman mahkemeye gidiyordu. USCIS'in kendi anlatımına göre bu yapı birçok dosyada fiilen 2 kez bakılma anlamına geliyordu. Önce idari inceleme, gerekirse yargı. Yani işte yeni kural tam da bu ön kapıya dokunuyor. Dosya Immigration Court'a gidiyor ve yargıç hala Asylum Officer iddiasını dinleyebiliyor. Ama USCIS'teki o ilk sözlü anlatma şansı o dosya için kapanmış oluyor. Yani ağırlık yazılı dosyaya, sonra da mahkeme salonuna kayıyor. Rakamlar yalan söylemez diye başlayacağım. DHS tarafından kural gerekçesinde öne çıkan tablo da şöyle aslında. Affirmative, yani idari sığınma birikmesi 2025 sonu itibarıyla 1.4 milyonun üzerinde bekleyen dosya var. Ortalama işlem süresi yaklaşık 7.3 yıl. Bir yıllık başvuru süresiyle ilişkili olabilecek bekleyen dosya tahmini ise yaklaşık 445 bin. Ve bundan sonra her yıl mülakatsız sevk edilebilecek başvuru tahmini de yaklaşık 132 bin. Yani bu küçük bir prosedür notu değil aslında. Yüz binlerce dosyayı etkileyebilecek operasyonel bir değişiklik, bir kayma. Resmi açıklamalarda backlog'u kısaltmak ve kaynakları gerçek koruma iddialarının sahiplerine yönlendirmek olarak açıklıyor. USCIS Direktörü Joseph Adlow, sistemin geciktirme ve çalışma izni için sömürüldüğü eleştirisini sıkça öne çıkarıyor. DHS Genel Danışmanı James Percival da verimlilik ve geciktirme taktiklerine karşı duruşunu vurguluyor. Saha etkisi ise daha sert hissedilebiliyor. Süreç yumuşak bir idari incelemeden çıkıp daha hızlı removal proceedings, yani sınır dışı savunma süreci hattına kayabiliyor. Bu kural her dosyayı otomatik mahkemeye atmıyor dediğim gibi. Metne göre officer yazılı kayda bakıp örneğin şu çerçevelerde mülakatsız sevki düşünebiliyor. Birinci olarak başvuruda yasal engel, yani Asylum Officer'a başvuru barı görünen dosyalar. İkincisi ise Asylum Officer alma engeli, yani ciddi suç, ulusal güvenlik veya diğer zorunlu barlarla ilgili kayıtlar. Üçüncüsü ise discretionary, yani uygun görülmeme, yani takdiren verilmesin çizgisi oluyor. Dördüncüsü ise esastan, yani yazılı kayda göre iddianın zayıf ya da uygun görünmemesi durumu. Pratikte aslında en çok konuşulan gruplardan biri de şu: Amerika'ya son girişten sonra 1 yıllık başvuru süresini kaçıranlar. DHS anlatımında son yıllarda mülakat sonrası mahkemeye giden geç başvurularda büyük oranda istisnanın ispatlanamaması gerekçe olmuş. Yani
düzende officer yazılı kayıttan istisna yok ya da yetersiz görüp mülakatsız sevk edebiliyor demek bu. Ve bir teknik detay ise bu yazılı dosya neden kritik sorusunun kalbi aslında. Yani sistem gel konuşalım, çelişkiyi yüzde netleştirelimden çok kağıt ne diyorsa önce ona bakalıma kaymış oluyor. Eksik kanıt, tutarsız kronoloji, zayıf nedensellik mülakatta sözle toparlanabilecek şeyler olabiliyor. Yani karşınızdaki insanı anlatarak ve onu ikna etmeniz daha kolay olabiliyor. Ama kağıt üzerinde yetersizse bunu yetersiz deyip kapatabiliyor. Adli sicil veya ek inceleme gerektiren kayıtlarda bu kırılganlık gerçekten çok önemli. Şimdi gelelim günlük hayatta gerçekten nasıl hissedildiği bu durumun. Çünkü bu kısım gerçekten bence günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Eklemedeki idari sığınma dosyası varken insanlar Amerika içinde uçakla seyahat edebiliyordu. Kimlik kontrolünde Real ID veya sadece pasaport gösterebiliyorlardı. Ama dosya mülakatsız şekilde mahkemeye sevk edilip adınıza Notice to Appear yani NTA düzenlendiğinde sistemde artık yalnızca başvurusu bekleyen değil de Removal Proceedings içinde bir kayıt olarak görünebilirsiniz. Kritik uyarıda tam olarak burada devreye giriyor. Mahkemeye sevk edildiğini veya adınıza NTA düzenlendiğini e-posta ya da postaya geç ulaştığı için ya da hiç ulaşmadığı için fark edemeyebiliyorsunuz ve kağıt henüz elinizde yokken veri tabanında statü değişmiş olabiliyor. NTA tebligatı ve mahkeme kaydı dosyadan dosyaya da değişiyor. Bir senaryosu yok yani bu işin ama posta gecikmesi en sık yaşanan domino taşlarından biri. Bu aşamada eyaletler arası uçuşlarda TSA tarama noktalarında veya ICE ile koordineli kontrollerde sistemde mahkeme sürecinde görünmek havalimanında secondary inspection yani ikinci sorgulama riskini yükseltebiliyor. Bunu altına çizerek söylemek istiyorum. Her seyahat gözaltı demek değil. Peki gelin biraz daha sadeleştirelim bu durumu. Seyahat planı varsa dosya durumunu yalnızca postaya güvenerek takip etmemek gerekiyor. Mahkeme kayıt kanallarında dosya numaranızla durumu lütfen kontrol edin. Mümkünse de avukatla süreci yönetin. Mülakat bekliyorum sanarken aslında NTA çıkmış olma ihtimalini masaya koymak gerekiyor. Liz gibi San Diego'dan çekiyorum bu videoları ve burada yaşayan biri olarak da bu tarz davaları olan arkadaşlar en çok kural değişti manşetinden değil de eğer havalimanına bir gün yolları düşerse sürpriz yemekten korkuyor açıkçası. Bu yüzden bu başlığı atlamak istemedim ben. Burada kısa bir mola vermek istiyorum. Bu videoları burada yaşayan biri olarak rakamlarla ve resmi kaynaklarla anlatmaya çalışıyorum. Eğer konu sizin ya ailenizin hayatına da dokunuyorsa videoyu beğenerek, abone olarak ve yoruma da varsa böyle tecrübeleriniz yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Hem topluluğa hem de bu tür içeriklerin ulaşmasına yarıyor aslında. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli. İkinci kritik bloğa geçersem de gözaltı ve ICE sürpriz algısı var. Mülakatsız sevk otomatik gözaltı kararı değildir dedik. Bunu net söylüyorum ama felaket senaryosunu doğuran yan faktörler de var. Ve bunlar bazen kural metninden daha da tehlikeli olabiliyor. Nedir bunlar? Birinci tuzak adres. Kişi hala mülakata çağrılacağını sanıyor pending olduğu için. Taşınıyor. IR11 ile adres güncellemesini belki geciktiriyor veya hiç yapmıyor. NTA eski adrese gidiyor ve tebliğ edilmemiş sayılıyor. Fakat duruşma günü geliyor ve siz yoksunuz. Sonuç tabii ki riskli. Yani gıyabında sınır dışı kararı olabiliyor ve ben duymadım ile kolayca silinen bir çizgi olmaktan çıkıyor. Dosyayı çok daha ağır bir yere çekebiliyor. İkinci tuzaksa varsayım mülakat gelmeden bana bir şey olmaz dönemi bence kapandı. Mülakat gelmeden mahkeme süreci başlayabiliyor. İşte posta gecikmesi, yanlış adres, kaçırılan duruşma bunların hiçbiri sizin kendiniz açıklayabilmeniz için yeterli kalmıyor. Üçüncü tuzaksa statü psikolojisi. Hepimiz her dosyada bu süreç gerçekten inanılmaz can sıkıcı. Yani dosyalar pending durumundayken sistemde bir yerdeyim hissi var. Ama removal proceedings'e düşünce dosya artık savunma dosyası haline geliyor ve delil standartı, zaman baskısı, maliyet ve stres ekleniyor. Peki bu gözaltı riski kimlerde daha çok konuşulur dersek
adli geçmiş, önceki ihlaller, belirli öncelik kategorileri ya da ICE'ın operasyonel odağının nerede olduğu ve yine herkes gözaltına alınacak diye bir şey kesinlikle söz konusu değil, ama mülakatsız sevk yani hala yumuşak bir idari yoldayım yanılgısını kırdığı için risk yönetimini değiştirebiliyor. Ve bir noktadan daha bahsetmek gerekirse USCIS ek delil kabul edebiliyor bazı dosyalarda. Ek belge talebi çıkabiliyor, ama kural anlatımında mülakatsız sevk öncesi bu ek belge talebinin zorunlu olmadığını gösteriyor. Yani nasıl olsa sonra tamamlarım stratejisi de bitti bence. Yani I-589 ve eklerin ilk sunumunda mümkün olduğunca tam ve tutarlı olması kendi mantığıyla örtüşüyor. Pratik olarak kontrol listesi dersek de tabii ki bu arada bunu tavsiye olarak değil, sürecin okur yazarlığı perspektifimden söylüyorum. Eğer Amerika'daysanız bütün süreçlerinizi göçmenlik avukatlarıyla yürütün lütfen. Ama ben bir birey olarak sürecin okur yazarlığı açısından çıkardığım bir not var. Bu da adres ve iletişim noktasında USCIS'e ve mahkeme tarafındaki güncelliği bakılabilir. Bu mahkeme tarihini öğrenebilmek için online sorgulama biçimlerini araştırılabilir ya da posta gelmedi diye dosyam hala aktif denmemeli ya da seyahat öncesi statü teyidi yapılmalı. Bireysel dosya için yetkili göçmenlik avukatı devreye girmeli. Bu gibi noktalar bence çok önemli. Ve Türkiye'den izleyenler için de şöyle soru soralım. Bu beni neden ilgilendirsin diyeceksiniz. Çünkü Amerika'da yaşayan, sığınma düşünen ya da statü değiştirme süreci olan veya uzun vadeli kalış yolunda olan geniş bir Türkçe konuşan diaspora var sonuçta Amerika'da. Son olarak videoyu karıştırmayalım. Bu kural H-1B ya da AB-2 çalışma vizelerini doğrudan iptal eden bir metin asla değil. Onlarla alakalı bir durum değil. Odağı idari sığınma başvurusu. Ama genel tablo şöyle: Amerika göçmenlik sistemi çok daha sıkı, çok daha hızlı sevk ve daha az esneklik yönünde ilerliyor. Bir kapı daralınca diğer kapılardaki kaygı da artıyor haliyle. Kişisel olarak da çok iyi anlıyorum bu psikolojiyi ve bu psikolojiyle burada yaşayan herkese de bol şans diliyorum. Özellikle Kaliforniya'dan ve büyük metro alanlarından izleyenler, havalimanı trafiği, eyaletler arası uçuş, aile ziyareti planları, işte bu kurallar tam da sadece kağıt işi sanılan şeyin hayatın ortasına düştüğü yer olarak kalıyor. Yani özetlemek gerekirse USCIS backlog gerekçesiyle idari sığınma başvurusunda ve bazı dosyalarda riskli olan mülakatı atlayıp dosyayı doğrudan Immigration Court'a gönderebiliyor. Duyuru 27 Temmuz 2026'da, yürürlük ise 28 Temmuz 2026'da girdi. Kamu yorumu da 28 Eylül 2026'ya kadar açık. Bekleyen affirmatif birikme 1.4 milyonun üzerinde. Ortalama süre yaklaşık 7.3 yıl. Her yıl mülakatsız sevk tahmini yaklaşık 132 bin. Bir yıllık süreyle ilişkili olabilecek bekleyenler 100 binlerle ifade ediliyor. Yani sevk otomatik red değil. Ama USCIS'teki ilk sözlü kapı fırsatınız kapanıyor. Yani en kırılgan çerçeveler başvuruyu alma engelleri, takdiren uygun görülmeme ya da yazılı olarak zayıf görünen bir iddia bir yıllık süreyi kaçırma gibi nedenler ve NTA ile Removal Proceedings içine girebiliyorsunuz. Posta gecikirse sevki geç fark edebilirsiniz ve havalimanında ikincil sorgulama riski artabilir ve en önemlisi adres güncel değilse ve duruşma kaçarsa gıyabi sınır dışı kapısı aralanır. En önemlisi, en risklisi bu. Mülakatsız sevk otomatik gözaltı demek değil. Bunu yine yenileyelim. Yanlış varsayımlar felaketi büyütebilir. Fakat rakamlar da yalan söylemez arkadaşlar. Sistem artık anlatırsın, dinleriz, sonra bakarız falan gibi rahat bir süreç değil. Dosyan ne diyorsa ve o mahkeme kapısı daha yakın demek. Çizgisine kaymış durumda aslında. Bu yüzden ilk başvurudaki hazırlık çok önemli. Belgeleme çok önemli. Tutarlılık çok önemli. Tebligat adresiniz çok önemli. Seyahat ederken farkındalığınız her zamankinden daha kritik. Size samimi bir şekilde soru soracağım. Sizce bu kural gerçekten çok bekleyen dosyalar olduğu için backlog'u çözer mi? Ya da çözmek için mi var? Yoksa insanları daha hızlı mahkeme ve havalimanı riskine mi itiyor?
Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum ve videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.